Hepinize merhabalar. Önümde bugün tavuk ve bir takım malzemeler var. Şu ara Instagram'da acayip önüme çıkan, çok da lezzetli gözüken bir tavuk şiş tarifi var. Buna böyle limon kabuğu ve karabiber baskın olarak kullanılan bir tarif. Bugün onu yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Önce baharatlarımızı yapalım. Karabiber. Aşağı yukarı 1 kilo için yarım yemek kaşığı gibi, dolu dolu bir tatlı kaşığı gibi düşünün. Ben tane karabiber kullanıyorum. İsterseniz toz olarak da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Yarım yemek kaşığı kadar tane kişniş ekledim. Bu isteğe bağlı ama koyarsanız iyi olur. Yine şöyle bir tutam diyeceğim. 1 çay kaşığı kadar kuru fesleğen. Bir de arkadaşlar buna asıl olayını veren limonun sadece kabuğunu kullanıyoruz. Şöyle çok beyaz kısımlarını almamaya çalışın. O kısımlar biraz daha bitter olur. Ben şöyle yaklaşık olarak yarım limonun kabuğunu aldım. Bunu da içerisine atacağım. Şöyle gördüğünüz gibi toz hale getirdik. Bu tarifte isterseniz göğüs de kullanabilirsiniz ama ben yine size şöyle kemiksiz, derisiz but kullanmanızı tavsiye ederim. Bu biraz daha tabii yağlı olduğu için daha yumuşak ve daha lezzetli olacaktır. Şimdi bunun üzerinde şöyle kenarlarında kıkırdaklar olabilir. O kısımları alıyoruz. Bu kısımları aldıktan sonra şöyle büyük iri parçalar şeklinde bu şekilde bunları doğruyoruz. Şu an biraz daha ek yaptım. 1 kilo kadar tavuğu istediğim şekilde temizledim. Şimdi her yarım kilo için şöyle 1/3 su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Yoğurt kullanacağız. Az önce hazırladığımız baharatın şöyle büyük bir kısmını kullanıyorum arkadaşlar. Az bir şey de daha sonra üzerinden eklemek için ayırıyorum. Yani baharatın 4'te 3'ünü diyebilirim ki bunun içerisine ekledim. 1 tatlı kaşığı yani yaklaşık 3 diş ezilmiş sarımsağa denk gelecek şekilde püre sarımsak ekledim içerisine. Yarım da limonun suyunu ekliyorum. Şimdi bunu böyle bulamaç şekline getiriyorum. Tavukları da içerisine alıyorum. Şimdi bütün bu tavukları bu bulamaçın içerisine karıştırıyorum böyle. Bu şekilde birkaç saat durması iyi olur. Ben de böyle bir 2 saat kadar buzdolabında tutacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tavuklarımız dinlenirken bugün Fabsio markasından gelen 2 tane misafirimiz var. Şimdi ikisi birbirinden farklı özelliklere sahip 2 air fryer. Benim sağ tarafımda gördüğünüz 9 litre 2400 watt gücünde büyük bir air fryer. Gördüğünüz gibi 2 tane ayrı ayrı bölmesi var. Bu 2 bölmenin de ayrı ayrı 4,5 litre kapasitesi var. Yani toplamda bu şekilde 9 litre olarak kullanılabiliyor. Malzeme kalitesi oldukça güzel. İçleri özellikle teflon değil arkadaşlar. Titanyum kaplama. Sağlığa hiçbir zararı olmayan bir kaplama kullanmışlar. Ayrıca içinden 2 adet bu şekilde silikon kalıp da çıkıyor. Bunlar da tamamen hediye olarak geliyor size. Bu cihazı isterseniz hani daha küçük aileler 2 çeşit yemeği aynı anda yapabilmek için de kullanabiliyor. İsterseniz iki tarafa aynı yiyeceği de koyabiliyorsunuz. İsterseniz de böyle daha büyük ailelerde kullanmak üzere şöyle ekstra satılan bir aparatı var. Üzerinde gelen çekmeceleri çıkarıp tek başına bu aparatı taktığınızda isterseniz şu aradaki de tamamen çıkarak kocaman bir air fryer olabiliyor. Bu şekliyle tek parça 10 litre 2400 watt gücünde dev bir air fryer oluyor arkadaşlar. Bu kadar büyük bir air fryer ben daha önce yani kendim görmedim de açıkçası, hiç de incelemedim de. Ama bu başka bir günün konusu, daha sonra daha detaylıca anlatacağım. Bugün asıl misafirimiz Fabsio markasının 6 litrelik 2000 watt gücündeki bu modeli. Şimdi bunun ekstra bazı özellikleri var. Onlardan da kısaca bahsedelim. Ön tarafta dokunmatik bir panel var. Islak elle de çalışabilme özelliği varmış bu panelin. Mevcutta 8 tane hazır program var arkadaşlar. Haznesi oldukça büyük. 6 litrelik bir air fryer. Bu şekilde bir güvenlik kilidi var. Bunu bu şekilde çıkarıp bastığınız zaman sepet içerisinden ayrılabiliyor. Bunlar bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Sepette kullanılan malzemenin kalitesi normalden biraz daha kalın. Sepetin etrafında teflon yerine titanyum kaplama, air fryer'ın iç haznesinde de plastik yerine galvaniz kaplama tercih edilmiş.
Bu da kaliteyi artıran bir etken. Aynı zamanda dış yüzeyde inox kaplama. Bu sayede hem hiçbir zarar vermiyor, hem ısıya dayanıklı, hem de darbelere dayanıklıymış. O yüzden de hani gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir cihaz. Bazı kişilerin bu konuda takıntısı oluyor. Bana da bunu çok yazanlar oluyor. Burada özellikle bunun altını çizmek istedim. Bu parça bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ayrıca ürünle beraber 4 tane de bu şekilde ekstra aparat geliyor arkadaşlar. Bu bende daha önce dışarıdan ben de almıştım bunlardan. Onlarla alakası yok, onu söyleyeyim. Onlar böyle elinizle yamultabileceğiniz kalitede. Bunlar çok daha kalitelisi. Yani elinize aldığınızda daha kaliteli olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bir tane bu şekilde derin bir kabı var. Bir tane şu şekilde daha ince bir kabı var. Bir tane bu şekilde yükseltme ızgarası ve şiş olarak kullanılabilecek şu şekilde şişleri var. Bir de bu şekilde bir muffin kalıbıyla beraber geliyor arkadaşlar. Bunlar yanında hediye geliyor. Cihaz minimum 80 derece, maksimum 200 derece aralığında çalışabiliyor ve 1 saate kadar ayarlanabiliyor. Yeni nesil bir rezistans kullanılmış. Hem kapalı bir rezistans, temizliği kolay, hem de 3 dakika gibi bir sürede ısınabiliyor. Yani normalde uzun ön ısıtma yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece pişirme süresine 3 dakika gibi bir süre eklemeniz yeterli oluyor. Bu Airfryer'ın aynı zamanda Wi-Fi özelliği var. Yani telefonla iletişim halinde çalışabiliyor. Başlat tuşuna 3 saniye bastığınız zaman Wi-Fi özelliği aktif oluyor arkadaşlar. Telefonda da Tuya Smart diye bir uygulaması var. Buna girdiğiniz zaman buradan, şimdi bakın mesela ekranı ben buradan yönlendirebiliyorum. Mesela bakın şimdi buradan 140 dereceye ayarladım ekranı. Şu an buradan tekrar 200 dereceye ayarladım. Gördüğünüz gibi ben ekrandan ayarlıyorum uzaktan. Ayrıca pişirme süresini de buradan, mesela ilk etapta 5 dakika diyelim. Şu an 5 dakikaya ayarlandı. Buradan cihazı başlatabiliyorum. İstersem durdurabiliyorum. İstersem de tamamen kapatabiliyorum. Wi-Fi özellikli olarak ilk defa kullandığım bir cihaz. İnanılmaz iyi çalışıyor. Yani hiçbir gecikme yok diyebilirim size. Bu arada fanı da oldukça kuvvetli. Sesi çok fazla değil ama yine de yani kullandığım en sessiz Airfryer diyemem. Şimdi bakın tekrardan kapattığım Airfryer'ı aynı şekilde uygulamadan açabiliyorum. Bu rezistansların bir özelliği de enerji tasarruflu olmasıymış arkadaşlar. Ben kendi yaptığım kısa süreli testlerde %30-35 civarında diğer markalara göre bir düşüş tespit ettim. Ama firmanın söylediği 1 saatlik süre içerisinde yarıdan da aşağı performans verdiğini söylüyorlar. Yanında Türkçe kullanım kılavuzu, bir adet şöyle yemek kitabı ve garanti belgesiyle beraber geliyor. Ürün 2 yıl Fabsio Türkiye garantili arkadaşlar. Herhangi bir problem olduğu takdirde ürünü ücretsiz olarak kapınızdan teslim alıyorlar. Aynı şekilde size ücretsiz olarak tekrar kapınıza teslim ediyorlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3 saatten beri dinlendiriyorum tavukları. Artık bu kadarı yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi iri iri kestiğimiz tavukları bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Gerçekten harika kokuyor, biliyor musun şu an? Şişlere dizdik. Pişirmeye geçelim. Şimdi uygulamaya girdim buradan. Buradan önce dereceyi 200 dereceye ayarlıyoruz. İlk etapta 3 dakika bir ısıtma süresi koyacağım. Bu şekilde başlatıyorum. Şimdi boş olarak bir 2-3 dakika çalıştırıp ön ısıtma yapacağız. Ondan sonra tavukları içerisine ekleyeceğiz. Bu arada bunu da şimdi fark ettim. Şu an içerisinin sıcaklığını da gösteriyor. Mesela şu an 79 dereceye çıktı. Daha birkaç saniye oldu. Bu arada bir tane şöyle wattmetre aldım arkadaşlar. Yani bunun ölçmek için. Şimdi bir resetledim. Şu anda iç sıcaklığı 185 derece. Yaklaşık 2,5 dakika falan oldu sanırım. Gerçekten dediği gibi tam 3 dakikada şu an 200 derecelik sıcaklığı yakaladık arkadaşlar. Bakın şu an 199 dereceye geldi. Önden muhakkak yıkıyoruz arkadaşlar geldiği zaman. Şimdi şöyle şişleri içine yerleştiriyorum. Ben böyle biraz sıkıştırdım. 6 taneye sığdırdım. Şimdi kapattık. Toplam pişme süresi 15 dakika olacak. Ama ilk 5 dakika piştikten sonra bir müdahale edeceğiz. O yüzden ben 5 dakikaya ayarlayıp başlattım programı. Şimdi bu bir taraftan pişerken bunun bir tane sosu var. Onu yapacağız. Şimdi şöyle 1 yemek kaşığı kadar sarı yağ kullanacağım ben. İçerisine birazcık limon. Şöyle çok değil.
Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar sarımsak ekliyorum. İlk başta yaptığımız baharatlar vardı ya. Şimdi bu baharatlardan kalan kısmını içine ilave ediyorum. Ekstradan bir de kekik. Yine isteğe bağlı ama o bahsettiğim tarifte kekik de koyuyordu. Yaklaşık bir tutam diyebileceğim gibi kekik ekledim arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle biraz karıştırıyorum. Şimdi benim tereyağım oda sıcaklığında ama biraz erimiş halde olursa üstüne daha rahat sürülecek. Bu arada ben hemen bunu mikrodalga fırına alıyorum. Şöyle bakın, kıvam olarak şöyle sürülebilir kıvamda. Evet arkadaşlar, şimdi ilk 5 dakikalık süre bitti. Şöyle bakalım, renkleri değişmeye başladı ama tabii daha çok erken. Şimdi şöyle bir ters düz edeceğim bunları. Bu arada bu cihazda bir de karıştırma hatırlatıcısı da varmış. Şimdi bir ters düz ettik. Şöyle inceden şununla bir sürelim. Ara ara açıp devam edeceğiz. Şimdi bu hem kızartmayı fark ettirecek hem de lezzeti. Evet. Şimdi kapatıyorum. 200 derece 15 dakikaya ayarladım. Tekrar başlattım. Şimdi arkadaşlar burada 15 dakika belki fazla da gelebilir. Yani ben daha fazla böyle süreyi uzatmamak için 15 dakika gibi bir süre belirledim. Burada aslında bizim için önemli olan dışının istediğimiz kadar kızarması ve iç sıcaklığının da böyle 74-75 derecelerin üzerine çıkmış olması. Airfryer'da zaten havayla pişirdiği için etler kurumuyor. Yani çok aşırı abartı derecede pişirmediğiniz sürece özellikle de tavuk kurumuyor. Şimdi 5 dakika bir süre kaldı. Bir kontrol etmek istiyorum şöyle. Şimdi bunu isterseniz buradan bu şekilde durdurabilirsiniz. İsterseniz de normal el alışkanlığı direkt bunu açabilirsiniz. Problem yok. Şu an güzel kızarmalar başladı. Şimdi üzerinden birazcık tereyağı yine sürüyorum. Ya bu tarifin biraz olayı bu. O limonlu, karabiberli, kekikli tereyağını yedirmeniz gerekiyor. Şimdi bunda kızarmanın daha iyi olabilmesi için bu bütün airfryer'lar için geçerli. Aslında o dışına sürdüğümüz hani sıvıyı süzdürmeniz lazım. Ama çok güzel kokuyordu. Açıkçası ben iyice emmesini istedim. Şimdi her yerine bütün bu tereyağını sürdüm arkadaşlar. Şimdi kapattığım zaman kaldığı yerden devam ediyor zaten. Bu arada hazır programları var 8 tane. İsterseniz onlara direkt basarak da yapabilirsiniz ama ben hiç alışmadığım için hani et programı, tavuk programı, deniz mahsulleri programı bunları pek kullanmıyorum. Genellikle manuel olarak kendim derece ve süre belirleyerek devam ediyorum. Ama dilerseniz o özellikler de var. Son saniyeler artık şöyle yanına da birazcık tereyağlı pul biberli şöyle bir ekmek yapacağım. Bunları da hemen ortalığı toparlarken atayım içine. Şu an bakın iç sıcaklığı 200 derece. Evet arkadaşlar süre bitti. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Süre bitti. Şu anda şöyle bakın. Gayet güzel kızardılar. Şimdi şöyle bir lavaşları da üzerine koyayım. Bunun buharından da faydalansın. Şöyle hemen 1 dakika. 150 derece uygun benim için. 1 dakikalık bir programı başlatıyorum. Artık bu bittiği zaman lavaşlar da ısınmış olacak. Bu arada şunu da göstereyim bakın. Şimdi burada internette 2023 Mayıs ayı için yazan elektrik tüketim değerini girdim buraya. Bu cihaz hem tüketilen elektriği hem de harcanan masrafı hesaplıyor. Şu an bu pişirme, ısıtma dahil 1 lira 8 kuruşa mal olmuş diye gösteriyor. Tabi internetteki fiyatlar doğruysa onu bilemeyeceğim ama Google'a yazdığımda çıkan rakamı girdim arkadaşlar. Şimdi bitti işimiz. Şunu açıyorum. Lavaşlarımız bakın hemen 1 dakikada çıtır çıtır oldular. Şunu alta alalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kızardılar. Şimdi burada tabii güçlü bir cihaz. Onun da etkisi var. 2000 watt az değil arkadaşlar. Yani piyasadaki en güçlü cihazlardan bir tanesi bu arada. Şimdi şöyle lavaşın üzerine tavukları da koyuyorum. Şöyle dibinde kalan yağını da üzerinden şöyle gezdiriyorum. Arkadaşlar kimisi bundan kurtulmak ister. Biz yağ seviyoruz yani. Ama ne kadar yağ çıktığını gördünüz. Bizim için bu bir lezzet. İstemeyen de yemesin. O artık size kalmış ama burada hem tavuğun kendi yağı hem de benim koyduğum tereyağı var. O yüzden ben bunu kaçıramazdım. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen tuzu aldı daha bak. Hemen İşte çaktırmadan tuzu aldı. Evet hacım. ne yapayım? Ama buna çatada ne gerek var ya? Ya tek tek yeriz diye dedim. Yok abi ya. İyi bakalım hadi. Bak, alet bozulmuş. Hayır pili bitmiş. Pili bitmiş. Neyse. Kısmet değilmiş. Evet. Demek ki tatmadan
Allah razı gelmedi bak. Ama işte. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Evet. Şöyle en güzel kızarmışlarından Ben de aldın. öyle Evet. zaten. Evet arkadaşlar, gayet güzel kızardı. Arkası da kötü değil yani. Airfryer'lar tek taraflı pişirebilirsiniz. Gayet güzel. Ekşilik var. Limon kabuğu var. Ama bak kokuya bak. Vallahi Şöyle kokuya bak ya. müsaadenizle bismillah. Ulan rahat yiyemiyorum ya. Rahat yiyemiyorum ya. Adamlar ya, yok görmüş görmemiş. Ulan nasıl göreceğim görmemiş. Yok her şey iyi diyorum. Nasıl şimdi bunu kötü mü diyeceğim şimdi? Güzele güzel ya. Ya kardeşim videoları izlesinler. Kötülere leş diyoruz biz. Evet. Arkadaşlar biz olduğu gibi söylüyoruz ama kötü bir şey yapmıyoruz ki kötü Aynen. diyelim yani. Görünen köy kılavuz istemez. Hacı baba Fakat bak. nasıl bir aroma vermiş ya bak. Evet, çok güzel. Hı? Çok iyi yani. Vallahi çok iyi. Çok farklı yani. Evet. Hiç yani normal bir tavuk gibi değil Hı. gerçekten. Ama çok lezzetli arkadaşlar. Ve bak iyi ki tuz atmadın değil mi? Tuzu güzel. Ya bunun üstüne daha ek tuz olmaz. Ama bak ekmeği güzel almamış mesela. Ha. Ama yok, ne Ekmeği güzel almamış. Buyurun söylüyoruz. Bu bundan yenmez. Yenir. Ben onu tereyağlı biberle yenecek hali getirdim. Yani. Arasında tereyağı var. Arkadaşlar şöyle bir sokum yaptım. Müsaadenizle biraz da hatta bir pul biber atabilirim üstüne. Müsaadenizle. Bu da bir ilk oldu. Çok iyi. Ben Çok nereden güzel. aklına limon ya limondan? Hacım bu Instagram'da bu ara her yerden önüme çıktı. Allah Allah. Ama görüntüsü de çok cezbedici. Yani şöyle baktığınız zaman da hem çok güzel kızarıyor hem çok pratik. Şimdi 15 dakika gibi bir zaman hiçbir şey değil yani bunu pişirmek için. Ve sulu sulu, yumuşacık yani. O Izgara kadar gibi ya. Evet, gerçekten ızgara gibi. Oğlum bunlar bizim işimizi bozuyor ha. Yok bizim. Ya şimdi bizim en büyük problem ne biliyor musunuz? Türkiye'de birçok restoranda olmayan pişirme ekipmanlarının olduğu bir evim var. Ya bu benim hobim. Şimdi artık işim de oldu yani. O yüzden ben burada her şeyi yapabiliyorum ama mesele izleyenlerin yapabilmesi. Burada airfryer'lar aslında bizi çok güzel bir bağlayıcı oldu. Neredeyse artık birçok evde olduğu için benim yaptığım tarifleri de uygulayabiliyorlar ve bana çok güzel de dönüşler oluyor. O yüzden ben çok memnunum yani. Çok farklı bir şey olmuş. Evet. Arkadaşlar Denenmesi yani gereken bir şey. bence de. Ya o aroma var ya böyle bir mahyoşluk, ekşilik böyle Evet. ama Evet. tatlı bir ekşilik yani. Evet. Çok gerçekten çok güzel. Zaten daha marinasyonu yaparken de söylemiştim ne kadar güzel koktuğunu. Pişerken de arkadan buhar üflüyor ya. İnanılmaz güzel kokuyor. Yerken de aynı şekilde böyle ağzınıza o kokular bastırıyor. Evet. Nefis. Gerçekten Vallahi nefis yani. Ben de çok beğendim. Ve tavuk o marinede beklediği için de arkadaşlar yumuşacık olmuş. Şu yanıklar hani böyle biraz gerçekten bir mangal havası, Mangal ızgara havası havası. veriyor. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir tarif oldu yani. Korkuyorum artık milletten yemek yemeye yani. Estağfurullah ya biz seni seviyoruz ye. Seni yerken seviyoruz. Bu arada şu altında şurasını bak ıslattım. Biz kenarlarını biraz kuru kuru yedik ama. Biz oradan yiyelim o zaman. Evet asıl yenecek yeri şurası baba. Oradan kopar Oo, biraz. bak şimdi bu olmuş. Evet. Şimdi kenarlar airfryer'da yağ gelmediği için arkadaşlar biraz kurudu ama bak şu ortası Ay. Şuraya bak. ortası Bu başlı başına lezzet. Evet. Ortası tamamen o tereyağla tavuğun kendi suyu. Bir de o baharatla ıslanmış bir lavaş var. Hadi orayı da tat da öyle bitirelim Hadi bari. bismillah ya. Hadi bismillah. Gözümüz kalmasın orada. Gönlümüz Aman kalmasın. Allah'ım. Şuraya bak ellere bak ya. Bu böyle gelir değil mi? Arkadaşlar yağdan sakın onlara bir şey demiyoruz. Siz de bize bir şey demeyin. Biz yağ seviyoruz ya. Yani biz airfryer'ı pratikliği için kullanıyoruz. Ben öyle hani yağsız pişireyim falan gibi dertlerim yok açıkçası. Ben yağ dostu bir insanım yani. Eline sağlık Mustafa. Afiyet şifa olsun. Vallahi eline sağlık. Çok güzel olmuş. Artık havalar ısınmaya başladı. Kapalı çekimler zorluyor, terletiyor beni. Fabsio'ya bu ürünleri bize yolladıkları için ve bize bu fırsatı tanıdıkları için de teşekkür ediyoruz. Ben ürünün linkini aşağı açıklamalara yazacağım. Oradan isterseniz gidip inceleyip değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben farklı ürünleri kanalda kullanmaya çalışıyorum ki yani her teknolojiden aslında bir şeyler olsun. Aynı ürünün çok benzerini paylaşmamaya çalışıyorum. Ki hem benim tecrübem artsın hem de sizlerin de bu konuda fikri olsun.
Yani bu şu an halen daha gelişen bir teknoloji. Neredeyse şu ana kadar bir kullandığım cihazda ikincisinde bir başka özellik kullanıyorum. Senin işin bu zaten. Evet. Bilim. Bir de sevdiğim Bilim, bir şey yani. sevdiğin Çok için keyif bilim. aldığım bir şey. Yani normalde de elektroniğe çok düşkün bir insanımdır. Her tür elektroniği severim. Bunlar da benim Uçum benim. Bunlar da benim ilgi alanıma giren şeyler olduğu için açıkçası çok keyif alıyorum bu Airfryer incelemelerinden. Farklı farklı tarifler gelecek. Diğer büyük cihazla ilgili aklımda başka bir şey var arkadaşlar. O yüzden bugün onda bir şey yapmadım. İnşallah onunla da başka bir video gelecek. Kapatıyorum baba. Kapatalım abi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Hoşça olun. kalın.